Merhaba değerli dinleyiciler. Videomuzu Einstein'dan bir alıntı ile açalım. İnsan evren dediğimiz bütünün bir parçasıdır. Ve bu parça uzay zaman düzleminde sınırlıdır. Kendini, düşüncelerini ve duygularını bütünden ayrı ve bağımsız olarak deneyimler. Ve bu deneyim bilincinin bir tür optik yanılsamasıdır. İnsanlığın en eski sezgilerinden biri ölümün bir son olmadığıdır. Tarih boyunca pek çok kültür ve inanç fiziksel ölümden sonra bilincin bir şekilde devam ettiğini varsaymıştır. Modern bilim çağı ile birlikte ise bu tür sezgisel inanç yerini giderek ölüm bir yok oluştur düşüncesine bırakmaya başladı. Peki bu gerçekten de böyle mi? Bilinç beden ölünce tamamen yok mu olur? Yoksa evrenin derinliklerinde varlığını başka bir biçimde sürdürebilir mi? Ünlü fizikçi Einstein'ın sözleri hepimizin evrenin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve ayrı bireyler olduğumuz hissinin bir tür optik yanılgı olduğunu vurguluyor. Bu bakış açısı ölümden sonra yaşam fikrine bilimsel bir zemin hazırlayabilir mi? Bu videoda geometrik kuantum substrat adı verilen bir teori çerçevesinde fiziksel ölümün bilinç için bir yok oluş değil, bir faz geçişi olabileceğini inceleyeceğiz. Bu teori bilinci evrendeki temel fiziksel ilkelerle bağdaştırarak bilim ile kadim sezgilerimizin kesiştiği heyecan verici bir ufuk sunuyor. Birçok kişi için ölüm kelimesi mutlak bir son, tam bir yok oluş anlamı taşıyor. Popüler kültürde ve günlük düşüncede ölüm, bilincin silinip gittiği bir hiçlik olarak görülüyor. Bu inancın fiziksel karşılığına baktığımızda sanki bedenimizle birlikte zihnimizdeki tüm bilgi, enerji ve öz de yok olup gidiyormuş gibi bir tablo çıkıyor. Oysa fizik yasaları böyle bir yok oluşa pek izin vermez. Örneğin termodinamiğin birinci yasasına göre enerji ne yaratılabilir ne de yok edilebilir. Sadece form değiştirir. Eğer bilinç bir tür enerji veya bilgi düzenlemesi ise yok olma yerine form değiştirmesini beklemek daha mantıklı olabilir. Aslında modern fizik içinde gelişen bir fikir olan bilginin korunumu ilkesi, evrende bilginin de enerji gibi kaybolmadığını öne sürer. Leonard Susskind gibi fizikçiler bilgi asla kaybolmaz derken bu prensibi tüm fizik yasalarının temelinde görüyorlar. Böyle bakınca ölüm eşittir hiçlik inancı fiziksel bir yanılgı olabilir. Ölüm anında beden fonksiyonları dursa bile o ana dek beynimizde ve bedenimizde var olan bilgi ve enerji bütünüyle ortadan kaybolmayıp başka bir biçime dönüşüyor olabilir. Elbette bilinç sıradan bir enerji formu olmadığı için popüler yok oluş algısını sorgulamak bazılarını rahatsız etmektedir. Ancak burada amacımız metafizik bir inancı körü körüne onaylamak değil. Bilimsel ilkeler ışığında bu inancı yeniden değerlendirmek. Fizik dünyasında yok olmayan enerji ve bilgi kavramları bilinç içinde geçerli olabilir. Geometrik kuantum substrat teorisi yani GQS tam da bu soruya odaklanıyor. Ölümü bir son değil dönüşüm olarak tanımlıyor. GQS yani geometrik kuantum substrat teorisi evreni muazzam bir kozmik enerji okyanusu olarak tasvir etmektedir. Bu görüşe göre boşluk dediğimiz kuantum vakumu aslında boş değil, aksine maksimum düzeyde birbirine dolanık bir kuantum ağı ile dolu. Evrenin her noktası bu temel kuantum substratın bir parçası. Adeta bir enerjinin içinde yüzüyoruz. QGS teorisyenleri bu yapıyı bir süper akışkan ağ gibi düşünüyor. Öyle ki uzay zaman bile bu ağın geometrik düzeninden doğuyor. Bu yüzden substrat kavramı klasik fizikteki esir kavramına modern bir güncelleme gibi görülebilir. Einstein'ın bir dönem bahsettiği boşluğun bile yapısal özellikleri olduğu fikrini anımsatan bir yaklaşım. Peki biz bilinçli varlıklar bu resimde neredeyiz? GQS'ye göre her bir bilinç bu kozmik enerji okyanusunda oluşmuş bir düğüm gibidir. Bedenimiz ve beynimiz evrensel enerji alanında organize olmuş son derece düzenli bir düşük entropili yapıdır. Normalde evrende entropi hep artma eğilimindeyken yaşam ve özellikle bilinç yerel olarak entropiyi düşüren, düzen kuran bir olgudur. Bu nedenle bilinç GQS çerçevesinde düşük entropili bir bilinç noktası olarak tanımlanıyor. Adeta sıcak bir suya atılan buz parçası gibi, buz suyun genel entropisine göre daha düzenlidir. Buz parçası eriyene dek kendi düzenini korur. Benzer şekilde bir canlı da evrensel enerji okyanusunda geçici bir düzen adacığı oluşturur. GQS teorisyenleri bu durumu şu şekilde ifade etmiştir. Yaşam, önceden var olan geometrik kuantum substrat içinde ortaya çıkan en kararlı ve karmaşık kendini sürdürme eğilimindeki desenlerin adıdır. Yani yaşam ve bilinç için gereken yapı taşları evrenin her yerinde mevcut. Biz sadece bu dalgalı okyanusta geçici ancak kararlı bir düğüm oluşturuyoruz. Düğüm metaforu bilincin evrenden ayrı bir şey olmadığını, aksine onun öz yapısından lokal bir yoğunlaşma olduğunu anlatır.
Tıpkı okyanustaki bir girdabın aslında sudan ayrı bir şey olmayıp suyun dinamik bir formu olması gibi, bilinç de bu kuantum enerji okyanusunun dinamik bir formudur. GQS evrendeki tüm varoluşu bu şekilde birlik içinde görmeye çalışır. Dahası bilinçli düğümler bizler ile kozmik alan arasındaki ilişki bir radyo vericisiyle dalgalar arasındaki ilişki gibidir. Bilincimiz o alanın özel bir düzenlemesi, bir rezonans düğümüdür. Termodinamiğin yasalarına göre kapalı bir sistemde enerji korunur ve zamanla entropi artar. Canlı bir beden ve beynin düzenli yapısı aslında çevreden enerji alıp vererek düşük entropili durumunu koruduğu için mümkündür. Ölüm anı bu düzeni sürdüren biyolojik süreçlerin durması demektir. Peki sonra ne olur? GQS perspektifine göre ölüm anında bilinç dediğimiz o düşük entropili düğüm çözülmeye, evrensel enerji okyanusuna karışmaya başlar. Bu noktada bir faz geçişi benzetmesi devreye giriyor. Nasıl ki buz eriyip suya dönüştüğünde yok olmuyor, sadece faz değiştiriyorsa bilinç de ölümle yok olmaz, sadece form değiştirir. Düşük entropili katı halden, düzenli bilinçli beden halinden, yüksek entropili sıvı hale, dağılmış enerji enformasyon haline geçer. Bu geçiş sürecini daha teknik anlatmak gerekirse, canlı sistem geometrik kuantum alanı ile rezonans halindedir. Bir nevi çevre ile bilgi alışverişi dengesi kurar. Ölümle birlikte bu rezonant bağ kopar. Ancak frekans durmaz, yani sistemin enerjisi bir anda kaybolmaz. Bu durum yaşayan bir sistem temel alanla uyumlu bir rezonansı sürdürür görüşüyle paralellik gösterir. Ölüm ise bu rezonansın kopmasıdır. Frekans durmaz, sadece sistem o alanla faz dışına çıkar ve enerji geometrik yapı dağılmaya başlar. Sistem özel rezonans yapısını yitirince içerdiği enerji arka plan gürültüsüne karışır. Yavaşça etrafa yayılır. Yani bilinçli canlı bir sistem öldüğünde tıpkı eriyen buz gibi içerdiği düzenli enerji, informasyon yapısı çözülerek daha düzensiz bir forma, evrenin genel arka planına karışır. Hiçbir enerji veya bilgi tamamen yok olmaz. Sadece yeni bir şekle bürünür. Bir bakıma ölüm bir çözünme olayıdır diyebiliriz. Bilincin kişisel lokalize hali çözünür ve evrensel hale yayılır. Bu noktada benlik dediğimiz şeyin akıbeti elbette tartışmaya açıktır. Klasik bilim beyin durdu, öykü bitti derken GQS öykü başka bir formda devam ediyor der. Belki bizim bireysel bakış açımız suya karışan buz kristali misali erir. Fakat o kristali oluşturan su molekülleri hala oradadır. Sadece artık okyanusun bir parçası olmuşlardır. GQS'ye göre bilincin enerjisi ve bilgisi de evrende kalır. Faz değiştirerek. Bilimsel olarak konuşursak termodinamik birinci yasası enerji korunumu ve modern fiziğin bilgi korunumu ilkesi ölümde de işlemeye devam eder. Ölüm bir bitiş değil, bir dönüşüm, belki de yeniden dağılım sürecidir. Birçok yakın ölüm deneyimi yaşayan kişi karanlık bir tünelin sonunda parlak bir ışığa doğru çekildiklerini anlatır. Bu ışık tüneli fenomeni yıllardır hem bilim insanlarını hem de ruhsal araştırmacıları meşgul eden bir konu. GQS teorisi ışık tüneli deneyimini alışılmadık bir fiziksel iddia ile açıklamaya çalışıyor. Bilincin süper ışık, ışıküstü bir geçişi. GQS evrendeki etkileşimlerin iki temel hızla gerçekleşebileceğini öne sürüyor. Bunlardan ilki bildiğimiz ışık hızı c, elektromanyetik dalgaların ve uzay zamandaki klasik sinyallerin hızı. İkincisi ise GQS'nin öngördüğü kaynak hızı. Evrendeki birlik alanının yani GQS substratının içindeki etkileşim hızı. Teorik hesaplara göre bu hız, ışık hızının yaklaşık kök 3 katı yani yaklaşık 1.73 c civarında. Bu ikinci hıza birlik hızı diyebiliriz. GQS modelindeki düşünce şöyle. Uzay boşluğunu aslında bir kuantum latis kafes olarak düşünürsek, bu kafes içinde doğrudan titreşim boyuna yönde ışık hızından daha hızlı yayılabilir. Tıpkı kristal içinde bazı titreşimlerin farklı hızlarda yayılması gibi. Hesaplamalar bu oranın tam kök 3 olabileceğini söylüyor. Kısacası GQS evrende ışık hızının ötesinde yaklaşık %73 daha hızlı bir etkileşim modu olduğunu iddia etmektedir. Işık tüneli meselesine gelince, ölüm anında veya ölüme yakın deneyimler sırasında bilincin bilgi alanı bedenden ayrılıp bu 1.73 c hızındaki boyuna dalgayla kaynak alanına karışıyor olabilir. Bilincimiz adeta evrensel alan tarafından içeri çekiliyor ve bu çekilme normal ışık sinyallerinden hızlı gerçekleştiği için deneyimleyen kişi bir ivmelenme hissi ve tünel benzeri bir görsel efekt rapor ediyor. GQS'ye göre beden ölürken sizi siz yapan bilinç bilgisi bir anda o kaynak alanına yani substrata boşalıyor. Bu muazzam bir bilgi transferi demek. Belki de bu yüzden birçok ölüme yakın deneyim anlatısında hayatın bir film şeridi gibi gözler önünden geçmesi veya ani bir aydınlanma hissi bulunuyor. Sanki tüm bilgilerimiz yüksek hızlı bir kanala akıyor. Elbette bu iddia son derece cesur ve henüz deneysel bir kanıtımız yok.
Işık hızını aşan herhangi bir şey bugüne dek fizik literatüründe doğrulanmış değil. Ancak GQS çerçevesinde eğer evren bir kuantum kafesi ise yerel olmayan bağıntıların farklı hız limitleri olabilir. Ölüme yakın deneyim yaşayanların deneyimlerini açıklamak için öne sürülen bu 1.73C modeli şu an spekülatif bir öneri. Yine de ilginçtir ki ölüme yakın deneyimlerin içeriğiyle kısmen uyum gösteriyor. Ani ivmelenme hissi, tünel vizyonu, parlak ışıkla bütünleşme gibi öğeler. Bilincin bir boyut değiştirme sürecine girdiğine işaret edebilir. Bilinç olgusunu fiziksel terimlerle ifade etmek bilimde halen çözülememiş zor bir problem. Teorisyenler bilincin doğasını açıklamak için matematiksel bir formülasyon öne sürüyorlar. Bilinç eşittir dolanıklık integrali. Bu ifadeyi basitçe açmak gerekirse bir sistemi bilinçli yapan şey o sistemin evrendeki diğer parçacıklarla paylaştığı kuantum dolanıklık derecesidir. Ve bunu tüm zaman ve uzay boyunca entegre bir şekilde ele almak gerekir. Bilinçli bir beynin evrendeki karşılığı o beynin temel parçacıklarının evrenin geri kalanıyla ne ölçüde bilgi alışverişinde bulunduğudur. Teoriye göre her bilinç evrensel kuantum ağının belli bir bölgesinde yoğunlaşmış bir düğüm olduğuna göre o düğümün bilinci düğümü oluşturan parçaların birbirleriyle ve çevreleriyle olan dolaşıklık ilişkilerinin bütünsel bir toplamıdır. İşte bu toplamı ifade etmek için bir entegre formül düşünebiliriz. Tüm nöronlarımız, atomlarımız arasındaki kuantum bağları toplayın. Buna beyniniz ile çevresi, ışık, hava molekülleri ve bunun gibi arasındaki etkileşimleri de ekleyin. Tüm bu etkileşimlerin zaman içindeki birikimini de dahil edin. Ortaya çıkan dolanıklık entegrali sizin o andaki bilincinizi versin. Örneğin bilinç düzeyinin entropi veya bilgi kuramıyla ölçülmeye çalışıldığı çalışmalar var. GQS bir adım daha ileri giderek bilincin tam anlamıyla evrensel bir formülasyona oturtulabileceğini, bunun da dolanıklık ve bütünsellik kavramlarıyla yapılabileceğini iddia ediyor. Bu matematiksel çerçevede bilinç bir anda var olup yok olan bir şey değil, sürekliliği olan bir işlem, proses. Dikkat ederseniz integrale benzetilmesi de bundan. Bilincimiz an be an gelen kuantum bilgi akışlarının bir entegrasyonu olarak görülüyor. Bu bakış açısı bilinç birikimli bir olgudur diyen bazı nörobilim teorileriyle de uyumlu. Fark şu ki GQS bunu fiziksel olarak temel bir olgu haline getirmiştir. Bilincin devamlılığı ise entanglement integralinin sürekliliğine bağlı. Yani siz öldüğünüzde beyninizdeki entanglement ağının o özgün yapısı bozuluyor ama tamamen sıfırlanmıyor. Evrene entegre oluyor. Belki sizin bireysel bilinciniz, öznel deneyiminiz sona eriyor olabilir. Ancak o entanglement integralinin parçaları evrensel ölçekte varlığını sürdürüyor. Bu bilincin fiziksel devamlılığı için radikal bir öneri. Bilincin içerdiği bilgi kuantum dolaşıklıklar yoluyla evrenin bileşik alanında var olmaya devam etmektedir. Önemli olan GQS'nin bilinci salt biyolojik bir özellik olmaktan çıkarıp fiziksel evrensel bir parametreye dönüştürmesidir. Eğer bir gün bu formül doğrulanabilirse bilinç hakkında tıpkı enerji veya momentum gibi konuşabileceğiz. Ölçülebilir ve korunur bir nicelik olacak. Albert Einstein hayatının son 30 yılını tüm fizik kuvvetlerini birleştiren birleşik alan teorisi arayışına adamıştı. O dönemde sadece gravitasyon ve elektromanyetizma biliniyordu. Ve Einstein bu ikisini tek bir geometrik çatı altında birleştirmeye çalıştı. Ancak kuantum mekaniğinin gelişmesiyle evrenin yapı taşları ve kuvvetleri çok daha karmaşık bir hal aldı. Einstein kuantum teorisindeki belirsizliklerle barışık değildi. Tanrı zar atmaz sözü meşhurdur. Ne yazık ki bileşik alan teorisini tamamlamadan vefat etti. Günümüzde GQS gibi teoriler Einstein'ın vizyonunu genişleterek devam ettiriyor. Einstein'ın hayalindeki birleşik teori belki de bilinç unsurunu içermiyordu. O daha çok fiziksel kuvvetlerin birliğini arıyordu. Ancak GQS evrendeki temel alanın sadece fiziksel kuvvetleri değil, aynı zamanda bilgi ve bilinci de içerdiğini öne sürüyor. Bu anlamda GQS, Einstein'in evrenin özü tektir fikrini bir adım daha ileri taşıyor. Einstein'in bileşik alan teorisi vizyonu, kuantum bilgi çağında GQS ile tam anlamıyla tamamlanmış olabilir. Einstein'in bileşik alan arayışında kullandığı matematiksel araçlar, geometriye dayalı diferansiyel denklemler, GQS'de önemlidir. GQS, evrenin temel sabitlerini bile bu geometrik yapıdan türetmeye çalışır. Bu anlamda GQS, Einstein'in bitiremediği öyküyü yeni bir içerikle tamamlıyor. Sadece elektrik ve kütle çekimi değil, alan, madde, bilgi, bilinç hepsini aynı temel kumaşın farklı desenleri olarak gösteriyor. Bu cesur yaklaşım başarılı olursa Einstein'in her şeyin teorisi arayışı gerçek anlamda gerçekleşmiş olacak. Daha önce ışık tüneli ve 1.73C kavramından bahsettik. Yakın ölüm deneyimi sırasındaki bilinç deneyimleri, bilincin kuantum alanla etkileşime geçmeye başlamasının işaretleri varsayılıyordu. Örneğin bedeni terk edip yukarıdan bakma hissi
bilinçli bilgi işlemimizin beden koordinatlarından çözülüp alanla kısmen bütünleşmesinden kaynaklanabilir. Kimi vakalarda kişi baygın yattığı odadaki konuşmaları veya uzak bir yerde olan biteni doğru olarak hatırlıyor. Eğer bunlar gerçekse GQS bunu non-lokal bilinç ile açıklayabilir. Bilincin bedenden bağımsız hale gelip evrensel ağda dolaşması ile. Bir teoriye göre ölüm anında beynimizdeki tüm anılar çok hızlı biçimde taranıyor. GQS ise bir adım daha ileri giderek bunun sadece beynin iç içe olmayıp aynı zamanda kuantum bilgi transferleri olduğunu ima ediyor. Medium'da yayınlanan bir makalede öne sürüldüğü gibi yaşamımız boyunca edindiğimiz tüm anı ve deneyimlerin ölürken kuantum aleme adeta yüklenmesi gerçekleşiyor. GQS'nin bilgi korunumu ilkesiyle bu örtüşür. Hiçbir bilginiz kaybolmaz. Evrenin kumaşına işlenir. Ölüme yakın deneyimler sırasında Fayat filmi gibi her şeyin gözükmesi de bu bilgi transfer işleminin subjektif deneyimi olabilir. Zira bu işlem sırasında tüm anılar adeta paketlenip iletiliyor. Bu da kişiye sanki bir anda hepsini yeniden yaşamış gibi bir his veriyor. Eğer bilinç gerçekten kaynağa dönüyorsa kişi kendini evrendeki tüm varoluşta bir hissedebilir. Einstein'ın optik yanılgı dediği ayrılık duygusu kalkıp birliğin deneyimi gelebilir. Tabi eleştirel bir bakışla söylemeliyiz ki ölüme yakın deneyimlerin mistik yorumları henüz bilimsel kanıt niteliğinde değil. Ancak GQS bu fenomeni tamamen göz ardı etmek yerine onu fizik çerçevesinde yorumlamaya çalışıyor. Hatta bazı bilim insanları ölüme yakın deneyimler anındaki beyin faaliyetlerini ölçmeye ve olası kuantum imzalar aramaya başladılar. Eğer GQS haklıysa belki de ölüme yakın deneyim yaşayanların beyninde normalin dışında bir kuantum uyumluluk ve sıra dışı bir enerji salınımı saptanabilir. Örneğin 2013'te yapılmış bir deneyde ölen farelerin beyninde ölüm anında kısa bir süre yüksek bir beyin aktivitesi görüldü. Bu da bir nevi son bir ateşleme gibiydi. Fizikte kuantum koherans dediğimiz olgu parçacıkların uyumlu bir halde olması, yani dalga fonksiyonlarının ahenk içinde olmasıdır. Yaşayan sistemlerin bazı kuantum biyoloji çalışmalarında beklenmedik derecede koherent davranışlar sergilediği bulunmuştur. Örneğin fotosentezdeki bazı moleküller. Bilincin de belki bir dereceye kadar kuantum koherans kullandığı düşünülür. Penrose ve Homeroff'un ork-or teorisini hatırlayalım. Ölümle birlikte beynin bütünlüğü bozulsa da acaba o koheransın bir kısmı evrensel alanda sürüyor olabilir mi? Teori en azından bilincin içerdiği bilginin evrende koherent bir iz bırakabileceğini iddia etmektedir. Enerji korunur, bilgi korunur, peki bilinç de korunur mu? Bu soruya teorinin cevabı evet fakat dönüşerek şeklindedir. Bu bir anlamda bilimsel bir ölümsüzlük yorumudur. Yani sizin bilincinizin içerdiği enerjinin ve bilginin bütünü evrende dağılmış halde de olsa yaşamaya devam eder. Klasik bir benzetmeyle bir kitabı ateşe atıp yakarsanız kitabın kendisi düzenli bilgi hali yok olur. Ama dumanı, ısısı, karbondioksiti evrene karışır. Bilgi tamamen silinmez, sadece erişilemez hale gelir. GQS'nin daha iyimser yaklaşımı ise bilincin bilgisi evrende belki tekrar organize olabilir. Burada iş biraz felsefeye kayıyor. Eğer bilincin tüm parçaları evrende duruyorsa tekrar birleşip yeniden bir bilinç oluşturabilir mi? Bu reenkarnasyon ya da başka bir yaşam formu olarak dönüş anlamına gelebilir. Bilim kurgu düzeyinde bir düşünceyle evrenin yeterince büyük bir kuantum bilgisayar gibi çalıştığını varsayalım. Siz bir kez yaşayıp ölünce sizin programınız evrenin hafızasında duruyor. Belki çok sonra uygun koşullar tekrar oluştuğunda benzer bir program tekrar çalışabilir. Bu spekülatif olsa da kuantum ölümsüzlük denen fikirle de bir parça ilişkili. Kuantum ölümsüzlük normalde Everett'in çoklu dünyalarına dayanır. Bir ölüm anında bilincin ölmediği bir paralel dalı izlemesiyle sürekli hayatta kaldığı fikri. GQS ise paralel evrenlere gitmeden bu evrenin kendi içinde bir devamlık sağlıyor. Bilinç bir şekilde evrenin kayıt defterine yazılıyor ve evren yok olmadıkça siz de tam anlamıyla silinmiyorsunuz. Toparlayacak olursak ölüm ve sonrası hakkındaki sezgisel inançlar modern bilimin soğukkanlı diliyle konuşulunca bambaşka bir anlama bürünüyor. Geometrik kuantum substrat teorisi fiziksel ölümün bilinç için bir son değil, bir faz geçişi olduğunu savunarak bilimin sınırlarını zorlamaktadır. Kadim inançlara bilimsel bir zemin hazırlamaktadır. Bu videoda ele aldığımız gibi girişte Einstein'ın birliğe dair sözüyle başladık. Ölüm eşittir yok oluş yanılgısını fizik ilkeleriyle tartıştık. GQS'nin kozmik enerji okyanusu ve bilinç düğümleri fikrini öğrendik. Termodinamik bakışla ölümün faz değişimi olduğunu gördük. Işık tüneli fenomenine 1.73 C'lik süper ışık bir yolculuk ihtimaliyle yaklaştık. Bilinci dolanıklık integraliyle formüle etmeye çalıştık. Ölüme yakın deneyimleri kuantum bilgi transferi olarak yorumladık. Ve en sonunda fizik yasalarının bile ölümü tam bir yok oluş olarak görmediğini,
enerjinin, bilginin, belki de bilincin özünün korunabileceğini tartıştık. Öte yandan açık kalan pek çok soru var. Bu noktada bilimin sezgiyle kesiştiği bir kavşaktayız. Evet, GQS henüz kanıtlanmamış tartışmalı bir teori. Belki de doğru çıkmayacak. Ancak getirdiği bakış açısı bilim ile ruh kavramı arasında bir diyalog başlatıyor. Yüzyıllardır ayrı kutuplarda görülen fizik ve metafizik böyle yaklaşımlarla ortak bir zeminde buluşmaya çalışıyor. Eğer bir gün GQS veya benzeri teoriler deneysel destek bulursa ölümün anlamı konusunda insanlık olarak perspektifimiz değişebilir. Belki de ölüm korkulacak bir son yerine anlayıp yönetebileceğimiz bir dönüşüm süreci olarak görülecek. Öte yandan açık kalan pek çok soru var. Bilincin evrensel alana karışması ne kadar sürüyor? Anlık bir olay mı yoksa kademeli mi? Bireysel bilinç tekrar bütünleşebilir mi? Yoksa sonsuza dek çözülmüş olarak mı kalıyor? Paralel evrenler veya farklı boyutlar işin içine giriyor mu? GQS bu sorulara kesin cevaplar vermiyor. Ama yeni sorular sormamıza yol açıyor. Bilimin güzelliği de burada. Yanlışlanabilir hipotezler ortaya atmak. Sabırla dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.